5 kişiydiler. Bir mağaranın derinliklerinde, yerin metrelerce altında karanlığa hapsoldular. 32 gün sonra kurtarma ekipleri onlara ulaştığında mağaradan sadece 4 kişi çıktı. 5. kişi Roger Wetmore mağaradan çıkamadı. Çünkü diğer 4 arkadaşı hayatta kalabilmek için onu yemişlerdi. Bu bir korku filmi senaryosu değil. Bu hukuk tarihinin en büyük ikilemi. Şimdi size soruyorum. O 4 kişi birer kurban mı yoksa soğukkanlı birer katil mi? Karar sizin. Yılın belli bir zamanı Spolution adı verilen amatör bir keşif grubu Newgard bölgesindeki bir mağaraya girdi. Her şey bir macera olarak başlamıştı. Ancak doğanın şakası yoktu. Devasa bir heyelan mağaranın tek çıkışını tonlarca kayayla kapattı. Dışarıda devasa bir kurtarma operasyonu başladı. Ama trajedi burada bitmedi. Onları kurtarmaya çalışan ekipten tam 10 kişi yeni bir güçlükte hayatını kaybetti. İçeride ise durum daha vahimdi. 20. gün yiyecek bitti, su bitti, umut bitti. Yanlarında şans eseri getirdikleri bir telsizle dışarıya, doktorlara ulaştılar. Soru basitti. Bizi ne zaman çıkaracaksınız? En az 10 gün daha sürecek. En az 10 gün daha. Tıbben imkansızdı. Açlıktan ölecekleri kesindi. İşte o an ekibin lideri Roger Wetmore telsize o korkunç soruyu sordu. Eğer içimizden birini feda edersek, kalanların etiyle hayatta kalabilir miyiz? Doktorların cevabı buz gibi bir evet oldu. Medeniyet o mağarada sona ermişti. Artık sadece matematik vardı. 5 eksi 1 eşittir 4. Bir kura çekmeye karar verdiler. Kaybeden ölecek, diğerlerine can olacaktı. Tam zarlar atılacakken Wetmore masadan kalktı. Ben yokum, dedi. Ama diğerleri sözleşme imzalandı, geri dönüş yok diyerek onu zorla oylamaya kattılar. İşte cinayet mi yoksa sözleşmenin uygulanması mı sorusu burada başlıyordu. Wetmore adına zarı başkası attı ve kaderin cilvesi kaybeden Wetmore oldu. 32. gün kurtarıldılar. Tedavi edildiler ve hemen ardından cinayetten yargılandılar. Çünkü Newgard yasaları çok netti. Bir insanı kasten öldüren ölümle cezalandırılır. Alt mahkeme acımadı. Suçlusunuz dedi ve idam cezası verdi. Ancak vicdanlar rahat değildi. Jüri, hakim, herkes başkana mektup yazıp lütfen bu adamları affedin diye yalvardı. Ama son karar yüksek mahkemeye yani ülkenin en bilge 5 yargıcına kaldı. Şimdi sıkı durun. Çünkü bu 5 yargıç aslında 5 farklı felsefeyi temsil ediyor. İlk cephede kanun kanundur diyenler var. Başyargıç Trompani ve yargıç Keane. Onların mantığı ünlü filozof Thomas Hobbes'a dayanıyor. Hobbes der ki, devlet ve kanun yoksa orada kaos vardır, vahşet vardır. Yargıç Keane masaya yumruğunu vurdu. Biz filozof değiliz, yargıcız. Duygularımızı işin içine katamayız. Kanun öldüren ölür diyorsa bitmiştir. Onlara göre bir kez kanunu esnetirseniz toplum çöker. Tam karşı cephede ise yargıç Foster var. O sanıkların beraat etmesini istiyor ve argümanı insanı yerinden sarsacak cinsten. Bu adamlar mağaraya hapsolduklarında artık bizim medeniyetimizin bir parçası değillerdi. Orada bizim yasalarımız geçersizdi. Tıpkı John Locke'un dediği gibi. Medeniyetin bittiği yerde doğa kanunu başlar. Yani hayatta kalma kanunu. Foster ekler. Hukukun amacı yaşamı korumaktır. 4 kişinin hayatta kalmasını sağlayan bir eyleme cinayet demek, hukukun ruhuna ihanettir. Sonra sahneye yargıç Handy çıkıyor. O felsefi lafları bir kenara itiyor. Handy diyor ki, bırakın bu süslü lafları, sokağa çıkın ve halka sorun. Anketlere göre halkın %90'ı bu adamların serbest bırakılmasını istiyordu. Rousseau'nun genel irade dediği şey tam olarak buydu. Halkın vicdanı bu adamların yeterince acı çektiğini söylüyor.
Onları asmak, hukuku halktan koparmaktır. Ve son olarak yargıç Hatting. O aslında biziz. Sizin ve benim gibi kafası karışık olanlar. Bir yanda kanun, diğer yanda vicdan. Bir yanda o 10 işçi, diğer yanda ayakta kalan 4 kişi. Hatting işin içinden çıkamıyordu ve tarihe geçecek bir karar veriyordu. Ben çekimserim. Karar vermiyorum. Durum 2'ye 2 ve eşitlik var. Newgard yasalarına göre yüksek mahkemede eşitlik olursa alt mahkemenin verdiği karar geçerli olur. Alt mahkeme ne demişti peki? İdam. 4 mağara kâşifi hayatta kalmak için arkadaşlarını yediler. Devlet ise kanunlara uymak için onları öldürdü. Bu hikayenin sonunda kazanan yok. Sadece sorular var. Bu dava Lon Fuller tarafından yazılmış kurgusal bir metin. Ama sorduğu sorular gerçek, içimizden. Peki ya siz? Eğer beşinci yargıç o çekimser kalan Tetting'in yerinde olsaydınız, kararınız ne olurdu? Wetmore'u yiyenleri asar mıydınız yoksa serbest mi bırakırdınız? Yorumlarda kendi mahkememizi kuralım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Adaletle kalın.